Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar bugün tabi formasyon ekranından başladık ama konumuz formasyon videosu olmayacak. Konumuz bugün üçlü savunma, dörtlü savunma ve beşli savunmayı bir değerlendirmek için sizlerin karşınızda bulunmaktayım değerli arkadaşlar. Bu arada Zynga ve Nordeus'la ilgili videomuz gelecek arkadaşlar. Bunu bir iki videodur hatırlatıyorum. Ama tam olarak daha henüz hazır olmadığım için bu yüzden bir veya iki video sonra inşallah bu konuyla karşınızda olmayı planlıyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, tabii ki orta sahalar çok önemli. Forvet çok önemli. Biz bugün bunu bir tarafa koyuyoruz. Üçlü, dörtlü ve beşli savunmayı değerlendiriyoruz. Savunma da gerçekten önemli arkadaşlar. Savunma da çok çok önemli. Şimdi öncelikle üçlü savunmadan başlayalım. Üçlü savunma derken iki bek bir DC'yi kastetmiyorum. Onu kesinlikle önermediğimi zaten videolarımdan biliyorsunuz değerli arkadaşlar. 3 stopper yani üçlü bir DC ile oynayan üçlü bir savunmayı kastediyorum. Arkadaşlar üçlü bir savunma artı bir oyuncuyu ikinci ya da üçüncü bölgede yani hücum bölgesinde veya orta sahada nasıl değerlendiriyorsanız orada bir tane artı oyuncuyu kullanma şansını size verir. Bunları değerlendirirken değerli kardeşlerim üçlü, dörtlü, beşli savunmayı değerlendirirken oynayacağınız rakiplerden tamamen bağımsız genel bir değerlendirme yapıyorum. Bunu da baştan sizlere ifade etmek isterim. Yani rakiplerle hiçbir alakası yok. Tamamen savunmaların hat üzerindeki durumlarından bahsedeceğim. Arkadaşlar tabii şimdi yeni başlayan arkadaşlar var. Yeni başlayan formasyonlarda henüz daha net olarak takımını oturtamamış arkadaşlar var. Zaten ileri seviye arkadaşlar bunların çok çok iyisini biliyor. Sizler de lütfen bana üçlü mü, dörtlü mü, beşli mi nasıl tercih ediyorsanız yazınız, tekrar etmiş olayım. Şimdi arkadaşlar özellikle yeni başlayan kardeşlerimiz için bu videomuz. Şimdi üçlü bir savunma dediğim gibi artı bir elemanı orta veya ikinci veya üçüncü bölgede değerlendirme şansını size veriyor arkadaşlar. Ama önünde muhakkak bir DMC bulundurmakta fayda var. Takımın karşı rakibin formasyonu ne şekilde olursa olsun. Muhakkak üçlü bir savunmada bir DMC bulundurmak şart. Çünkü DMC üçlü bir savunmanın önündeki emniyet sibobudur değerli arkadaşlar. Buna zaman maçına göre talimatlar verebilirsiniz. İleri ya da geri gibi talimatlar verebilirsiniz. En azından kaptırdığınız veya sonlanmayan ataklarda kontrada yakalanmamak adına büyük bir fayda sağlar. Ben bazı maçlarda çok maçta bunu deniyorum. Şu ana kadar da gerçekten faydasını gördüğüm bir sistem olarak düşünebilirim. Genel olarak zaten ben böyle oynuyorum arkadaşlar. Genel olarak hani maçına göre tabii ki değişiklikler oluyor ama genel olarak böyle oynadığımı söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar tabii ki rakibe gene tabii gideceğiz. Rakip çok önemli. Bunu rakibe göre dizayn ettiğiniz zaman üçlü bir savunma oynuyorsanız sağ veya solda bir kanat oyuncunuzun olması gerekir. Veya en kötü şartta sağ kanat veya sol kanatta ileride bir oyuncunuzun olması gerekir. Dolayısıyla bir şekilde ben özellikle üçlü savunma oynadığım zamanlarda genelde sağ veya sol kanatta bir oyuncuyu muhakkak orta sahanın sağ veya solu olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Çünkü aynı zamanda daha belki bir videolarımda da ben çok iyi hatırlıyorum. Belki sizlerden de hatırlayanlar vardır. Sonlanmayan ataklarda üçlü stoppere yardımcı olmak amacıyla rakibi beşli karşılamaktan hep bahsetmişimdir. O sebeple, o nedenle dolayısıyla sağ veya solda muhakkak oyuncularınızın olması gerekir. Şimdi arkadaşlar üçlü savunma bu şekilde. Gelelim dörtlü bir savunmaya. Bakın bir başka slotumda genel olarak bazen oynadığım bir oyun tarzını
sizlerin huzuruna sundum. Dörtlü savunma. Şimdi arkadaşlar dörtlü savunma aslında benim eskiden favorimdi. Favorimdi. İki tane bekiniz, iki tane stoperinizde sağlam bir savunma. Ha bunun önünde bir DMC kullanabilirsiniz. Bakın şu bölgeleri saymıyorum. Yani hücum ve ikinci, üçüncü bölgeleri tamamen baz almayın. Onlar da nasıl değerlendiriyorsanız, nasıl dizayn ediyorsanız elinizdeki oyuncu kapasitesine göre bunu değerlendirebilirsiniz. DMC kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ha, DMC kullanmadan da bir sistemle oynayabilirsiniz. Tabii ki gene yine dönüyoruz, dolaşıyoruz. Hep rakibe göre diyoruz. Rakibe göre bunun dizaynını yapabilirsiniz arkadaşlar. Rakibi etüt etmek adına. Bunun önünde eğer DMC kullanılıyorsa arkadaşlar, dolayısıyla burada en büyük avantaj bakın görüldüğü gibi sağ ve soldaki beklerden hücumda katkı sağlayabilirsiniz. Kanatlardan hücumda katkı sağlayabilirsiniz. İkinci veya üçüncü bölgede oynayan oyuncularınıza destek verebilirsiniz arkadaşlar. Üçlü savunmada neydi? 3 tane DC ile oynuyordunuz. Önünde bir DMC demiştik. Orada bekler olmadığı için dolayısıyla orta sahadaki sağ ve sollar çok önemli demiştim. Ama burada da nasıl oynarsanız oynayın. Yani ben burada fazla aklınızı karıştırmak istemiyorum. Ön tarafta nasıl oynarsanız oynayın. Ama beklerle de şu görülen beklerle de katkı sağlayabilirsiniz. Şimdi gelelim. Tabii şimdi slotlarımda beşli bir savunma yok. Şöyle diye bir beşli bir savunma yapalım. Son olarak da şu beşli bir savunmamızı şöyle bir tanesini çıkartalım. Şöyle diyelim bir beşli bir savunmayla oynuyorsunuz. Evet buna izin vermedi. Ha, şöyle izin verdi. Tamam. Diyelim arkadaşlar şöyle bir beşli savunmayla oynuyoruz. Veya bunlar tabi aynı hizada olabilir. Bekler biraz ileri olabilir. Çünkü arkada üçlü bir stopper oynuyorsunuz. Ama bunun dışında 5-4-1 oynarsınız. Ne bileyim yani bunun önüne şimdi bir DMC koymak aşırı bir savunmacılık olur. Yani beşli bir savunma oynuyorsanız DMC tercih etmeniz çok önemli değil. Etmemeniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Ha, yine rakibe göre diyorum. Bunu da bir tarafa koyuyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle geçelim. Kabul ettiği bir sistem olsun oyunun. Şimdi değerli kardeşlerim, beşli bir savunmada bu tip oynayacak arkadaşlar için özellikle mesela ben 5-4-1 çok ilgi görmüştü. Çok teşekkür ediyorum. Oyun savunmadan başlar demiştim. Yine aynı görüşteyim ben. Oyun tamam ilerisi çok önemli demiştim ama oyun savunmadan başlar değerli kardeşlerim. Üçlü bir stopperde zaten siz oraya eğer geri talimatıyla onların fazla ileri gitmemesi yönünde bir talimat verirseniz dolayısıyla sağ ve sol beklerinizi serbest bırakabilirsiniz. Dolayısıyla böylece sağ ve sol beklerinizde önünde nasıl oynarsanız yani nasıl bir dizayn yaparsanız yapın diyeyim. Yani burayı hiç kale almıyorum. Ön tarafı 5-4-1 mi kullanırsınız? 5-3-2 mi kullanırsınız? Dolayısıyla şöyle bir dizaynda mı kullanırsınız? Bakın bu da güzel bir dizayn olabilir. Orta sahayı atıyorum 2 kişi bırakır. Şöyle hafif kanatlı mı oynarsınız? Yani bu formasyon tamamen size ait nasıl oynayacağınız. Ama beşli bir savunmada rakibe özellikle tabii ki bunu kendinizden kuvvetli rakiplerle oynarken denemenizde fayda var. Muhakkak savunma anlayışıyla oynayacağınız için dolayısıyla alacağınız toplarda dolayısıyla ileri çıkacak olan oyuncu potansiyeliniz veya dizaynınızla beraber rakip kalede etkili olmaya çalışabilirsiniz. Bana sorarsanız değerli kardeşlerim, üçlü bir savunma mı, dörtlü bir savunma mı, beşli bir savunma mı? Hatta bu konuyla ilgili bir anket de yapmak düşüncesi içindeyim topluluk notunda. Arkadaşlar şimdi
Ben maçına göre hareket ederim ama hiçbir zaman ben şu ana kadar çok çok kuvvetli rakiplerle de oynadım. Hiçbir zaman beşli bir savunma oynamadım. Ha, beşli savunmayı hala oynamak isteyen arkadaşlar var. Hala o videomuzdan esinlenerek 5-4-1 formasyon videomuzdan esinlenen arkadaşlar var. Bunları bana görüyorum, ulaşıyorlar da zaten bana. Dolayısıyla beşli bir savunma oynarken önünde tabii DMC kesinlikle açıkçana kullanmayı tercih etmem. Önüm mümkün olduğu kadar zengin tutmaya çalışırım ki, çünkü eğer bir DMC daha kullanırsam burada bir adam daha eksiltmek zorunda kalırım. Dolayısıyla mesela şöyle oynayan arkadaşları da ben bazen görüyorum. Nadir de olsa hala beşli savunma oynayan kardeşlerim var. Ha, beşin önünde bir DMC, önünde üçlü bir orta saha, bir forvet. Yani dolayısıyla bu biraz savunmacı bir sistem arkadaşlar. Savunmaya yönelik bir sistem. Dolayısıyla DMC kullanırsınız kullanmazsınız ama ben kullanmam beşli oynasam. Ama 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 üçlü bir bakın, üçlü formasyonda muhakkak DMC'yi kullanırım. Çünkü zaten dolayısıyla geride üçlü bir stopperle oynuyorum. Evet, ceza sahası içinde bir bloklaşmam var ama DMC orada şart. Dörtlü bir savunma oynuyorsam da dediğim gibi bu tercih meselesidir. Şöyle slotlarla aradan geçiyorum. Burada belki bir DMC rakibe göre değerlendirilebilir. Ama beşli bir savunmada pek değerlendirmeye imkan olmadığını düşünüyorum. Değerlendirirsiniz, başarılı olursunuz. Buna da bir şey diyemem değerli arkadaşlar. Arkadaşlar benim yani bana sorarsanız eğer, ben üçlü savunmayı tercih ediyorum. Ama bazı zamanlarda dörtlü savunmada oynadığım dönemler oluyor. Ama üçlü savunmada şu birinci slotta gösterdiğim oyun dizilişinde ki bazen ben bunu biraz daha geri alıyorum. Biraz daha böyle şey yapıyorum. Orta sahada biraz daha iki orta sahayı birleştiriyorum. Yani oyunda. Yani bu şekilde daha verim aldığımı söyleyebilirim. Ama kesinlikle sizi yönlendirmek istemiyorum. Çünkü rakipleriniz farklı, kulvarlar farklı. Dolayısıyla en iyisini siz bilirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bugün 3, 4, 5'i değerlendirdik. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Sağlık ve esenle kalın.